Bugün 1960'lı yılların sonlarına doğru efsaneleşen, Türkiye yollarında konforlu yolculuğa adım atan, motor sesinin yolcuyu rahatsız etmemesi için arkaya yerleştirilen motoruyla, yatar koltuklarıyla, yolcuyu radyo dinletebilmesi gibi birçok yeniliklerle bir devre imza atmış, Türkiye'de şehirler arası yolcu taşımacılığının bir numaralı otobüsü Havalı Apollo'nun hikayesiyle sizlerleyim. Hadi başlayalım. Aslında Magirus, Almanya merkezli bir kamyon üreticisidir. Şirket 1866 yılında Konrad Dimitrich Magirus tarafından kurulmuştur. Ağırlıklı olarak itfaiye araçlarının üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Şirketin merkezi Ulm kentinde yer almaktadır. Magirus 1866 yılında itfaiye araçları üretmeye başlamış ve 1910'da kamyon ve otobüs de üretmeye başlamıştır. Magirus'un çoğu kamyonu Magirus Deutz olarak bilinmekteydi. 1970'lerden itibaren şirket, Iveco'nun bir parçası haline gelmesine karşın marka adı 1980'lere kadar kullanılmıştır. Günümüzde Magirus markası yalnızca Iveco'nun yangın söndürme araçları için kullanılmaktadır. Magirus otobüsleri Türkiye'deki faaliyetlerine ise Otokar şirketiyle başlamıştır. Otokar 1963 yılında İzzet Ünver tarafından Magirus Deutz lisansı ile otobüs ve minibüs üretimi yapmak amacıyla Otobüs Karoseri Sanayi AŞ adı altında kurulmuştur. 1976'da Koç Holding'in ortak olmasıyla faaliyetine devam eden, günümüzde de otomotiv ve savunma sanayi sektöründe üretim yapan bir şirkettir. Otokar, toplu taşımacılık alanında otobüs, nakliye ve lojistik sektörü için hafif kamyon, savunma sanayi için tekerlekli zırhlı ve paletli zırhlı araçlar üretmektedir. %100 Türk sermayeli dünya çapında bir şirket olan Otokar, bugün otomotiv ve savunma sanayinde fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleriyle yer almaktadır. 1950 ve 1960'lı yıllarda tahta kasalı Bursa malı 37 kişilik Austin'ler, Thomas Strider'ler, yumurta burun Mercedes-Benz'ler, Magirus Deutz'ler, Scania Vabis'ler, 45 kişilik Chevrolet Grand Yam'lar, Zaurer'ler, Skoda'lar, Morris'ler, Bedford'lar, Steyr burunlu otobüsler, burunsuz Fiat'lar, orijinal Alman Mercedes-Benz O321'ler, O3500'ler, Mercedes-Benz O6600 otobüsler yolcu taşımacılığının neferleriydi. Sonraları Havalı Apollo'lar ve O302 Mercedes'ler gelmiştir. Uzun yola çalışan bütün büyük firmalar bu otobüslere yönelmiştir. Daha havalı olmak isteyenler ise Havalı Apollo Magirus'ları tercih etmişlerdir. Hakiki Koç, Sağlam Turizm, Kamil Koç, Gazanfer Bilge, İnegöz, Çağırağısı, Varan, Ulusoy Metro, Has, Mersin İtimat, Isparta Gül, Konya Kontur ve Denizli Pamukkale dönemin en önemli şehirler arası firmalarıydı. Ankara İstanbul, Ankara İzmir, İstanbul İzmir, Ankara Adana, Antep Ankara ana güzergahlarıydı. O yıllarda otobüste 2 şoför bulunmazdı. Yedek şoför yoldan alınır, diğeri de onun binmesiyle inip evine istirahate çekilirdi. Otobüste bisküvi ikramının, kadın hostesin, mola yerinde çay ikramının, ilk televizyonlu otobüsün ve müşteri memnuniyetine inanarak temiz hizmet vermenin ilk temsilcilerinden olan bu firma otobüslerine getirdiği standartlarla da kendini belli ederdi. Şehirler arası yolculuklarda otobüslerde sinema filmi oynatan ilk firma da İzmirli Hakiki Koç Otobüsü firması olmuştur. Magirus otobüslerde ilk olarak Alman ordusunda asker sevkiyatı için üretilmiştir. Magirus Apollo Otokar firması tarafından İstanbul Bahçeli Evler'de montajı yapılan otobüs modelinin kullanıcı ve yolcular arasındaki ismi Havalı Apollo'ydu. 1963 yılında üretilmeye başlayan modelin Havalı isminin almasının sebebi o yıllarda yollarımızdaki otobüslerin makas tipi süspansiyona sahip olmasına karşın bu modelin körüklü süspansiyon tipiyle donatılmasıydı. V tipi 8 silindirli 230 beygir gücünde o zamanın hava soğutmalı ve çok dayanıklı Deutz motorlarıyla donatılmıştır. O yıllarda yayınlanan radyo reklamı ise şu şekildedir. Ne geçti?
Yolların kralı Magirus geçti. Havalı Apollo'nun rakiplerinden ayrışan en önemli özelliği, lakabından da anlaşıldığı gibi rakipleri makas tipi süspansiyon sistemiyle üretilirken Havalı Apollo ise günümüzde de kullanılan körük tipi süspansiyon ile üretilmiş olmasıdır. O dönemde bu özellik yolcuların müthiş konforlu yolculuk yapmalarını sağlamıştır. Tabi diğer özelliklerini saymadan geçemeyeceğim. O dönemde otobüslerin motorları genelde önde yer alırken Havalı Apollo'da ise arka tarafta yer almıştır. Bunun da en önemli sebebi şüphesiz yolcuların motor sesini daha az duymaları ve yolcu konforunun arttırılması sağlanmıştır. Uzun yolculuklarda yolcuların uyuyarak yolculuk yapmaları için de koltuklar yatar hale getirilen bir otobüstü. Otokar tarafından üretilen Magirus Apollo otobüsü dışında yine Otokar tarafından üretilen 714 modelde bulunmaktadır. Magirus 714 ile Apollo arasındaki fark ise 714 Magirus makaslı süspansiyona sahipken Apollo havalı süspansiyonludur. 714 V6 motor iken Apollo V8 motor ile üretilmiştir. Peki Apollo ismi nereden gelmiştir? Apollo projesi NASA tarafından gerçekleştirilen insanlı ay yolculuğu projesidir. Apollo, uzay gemileri 3 kişilik bir kabin, bir füze ve özütmeli bir kapsülden oluşuyordu. Apollo projesiyle 60'lı yıllarda ilk defa dünyadan Ay'a gidilmiştir. Magirus da o yıllarda ürettiği otobüsün uzay gemisi gibi olduğunu ima ederek otobüs modeline Apollo ismini vermiştir. Müşterilerine sizi Ay'a bile taşıyabiliriz mesajı vermiştir. Magirus Dağıs otobüsleri Türkiye'de üretilen ilk şehirler arası otobüslerdir. Magirus Türkiye'de kamyondan bozma olarak değil, ciddi otobüs anlamında üretilen ilk otobüstür. İlk üretildiğinde çokça tutulmuştur ve Afrika ülkelerine dahi ihracatı yapılabilmiştir. Fakat bu saltanat çok da uzun soluklu olmamıştır. Araç çok yaktığı ve sık parça değişimi ihtiyacı duyduğu için 1972'de çıkan efsane O302'ye tahtını kaptırmıştır. O302 ile birlikte 1975 yılına kadar az da olsa üretime devam eden Havalı Apollo 302 karşısında fazla dayanamayarak tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştır. Otokar firması ayrıca 1969 yılında Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk toplu taşımacılık amaçlı minibüsünü üretmiştir. Minibüs üretimi Magirus markası ile 2011 yılına kadar devam etmiştir. Sonraki yıllar Magirus isminden vazgeçerek Otokar markası ile minibüs üretimine devam edilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sıkılmadan buraya kadar izlediyseniz ve de bu türde videoları seviyorsanız daha fazlası için lütfen kanalıma abone olunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Bye.